Merhabalar. UnoPro Consulting olarak Türkiye'de 4 model fabrikayı sıfırdan geliştirmiş, model fabrika kurabilen tek eğitim ve danışmanlık kurumu olarak Endüstri 4.0 hakkında pek çok soru alıyoruz. Ve bu soruların cevaplarını bu şekilde videolarla herkesle paylaşmanın daha faydalı, daha uygun olacağını düşündük. Bu sebeple de mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde sizlerle bu soruları ve cevaplarını paylaşacağım. İlk sorumuz Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0 her ne kadar kavram olarak yaklaşık 10 senelik bir kavram olsa da teknolojileri, geçmişi, temeli çok daha eskiye dayanıyor. Burada gördüğünüz hat, bu fotoğraf 98 yılına ait. 98, 99, 2000 yıllarında sorumlu olduğum kontaktör montaj hattına ait. Ve sanayide şu anda Endüstri 4.0 adına konuşulan teknolojileri, yöntemleri düşündüğümüzde Endüstri 4.0 hattı olarak tanımlayabiliriz. ERP zaten işletmede var. Performans takibi şu anda MES olarak tanımladığımız performans takibi mevcut. ERP MES entegrasyonu var. İş emirleri doğrudan hatta intikal ediyor. Ve RFID'li parça taşıyıcılığı ile tek parça akış sistemi ile yürüyen bir montaj hattından bahsediyoruz. Bu teknoloji 98 yılından önce Siemens'te hurdaya çıkarılıp Türkiye'ye gönderilmeden önce Siemens'te kullanılıyordu. Daha da eski bir teknoloji yani. 98 yılında Siemens Amberg fabrikasında bir ay çalışma imkanı oldu. Siemens Amberg fabrikası dünyanın ilk Endüstri 4.0 fabrikası olarak tanımlanır. Ve o zamandan bu zamanı sürekli geliştirdiler haliyle. Ve 2010 yılında Almanya'da çalışırken Berlin fabrikasının bir kısmını kapatıp Çek Cumhuriyeti'nde açarken tek hatta 128 milyon varyant üreten montaj hattına sahip bir fabrika kurduk. Ben de proje yöneticisi olarak orada görev yaptım. Endüstri 4.0 mevcut teknolojileri geliştirmenin yanı sıra bunları entegre ederek en verimli şekilde kullanmayı mümkün kılıyor. Bilgiden en fazla faydalanmayı mümkün kılıyor. Bilgiyi hızlı işlemeyi, bilgiden değer üretmeyi, daha hızlı değer üretmeyi mümkün kılıyor. Yoksa dediğim gibi teknolojilerin pek çoğu eski diyebiliriz. Sürekli geliştiler ama özünde 25 sene öncesine ait bu hat ve daha öncesinde kurulmuş olan bu hat bir Endüstri 4.0 hattı olarak tanımlanıyor. Şu anda sanayicinin ulaşmak istediği nokta zaten burada var. Sanayici kendisini üretimi izleme noktasına geliştirmek istiyor. Daha fazla anlamak noktasına geliştirmek istiyor ki bu çok doğru. Bu hatta var. Peki nasıl olacak bu? Dijitalizasyonla Endüstri 4.0 karıştırılıyor. Endüstri 4.0 yol haritanızın ortaya çıkması için iyi bir diagnostiğe ihtiyacınız vardır. Soru listeleriyle aldığınız olgunluk analizi puanlarıyla biz de olgunluk analizleri yapıyoruz. Sadece bütünü görmek için yol haritanız ortaya çıkmaz. Bunun sonrasında detay diagnostik gereklidir. Bu da değer akış haritalamanın Endüstri 4.0 versiyonu. Türkiye'ye bizim getirdiğimiz ve tek kullanıcısı, tek uygulayıcısı bizim olduğumuz bir sistem. Tek uzmanı bizim olduğumuz bir sistem. Bu sayede sizin detayda hangi alanlarda aksiyon almanız gerektiği tespit edilebilir ve yol haritanız net bir şekilde ortaya çıkabilir. Endüstri 4.0 değer akış analizi ve tasarımı yapmadan sizin yapacağınız çalışmalar sistematik olmaz. Analitik bir yaklaşıma dayanmaz. Endüstri 4.0 yolculuğunda belirli aşamalar zaten var. Bu aşamaların işletmenizde hayata geçmesi için bu yol haritasının buna hizmet edecek şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 6 aşamalı bir Endüstri 4.0 yolculuğu var. Bunun ilk 2 zaten vardı. Hatta 3'ün bir kısmı da. Artık bizim daha fazla görebilmemiz lazım. Gördüğümüzü daha iyi anlamlandırabiliyor olmamız lazım. Ve ondan sonra da
gelecekle ilgili öngörülerde bulunabiliyor olmamız lazım. Ki bunlara aksiyon alabilelim. Gelecekteki değişen durumlara uyumlanabilelim. En son nokta otomatik uyumlanma. Kendi kendine adaptasyon. Haliyle bu noktaya geldiğinizde artık Endüstri 4.0 anlamında tüm aşamaları uygulamış oluyorsunuz. Ama zaten demin gördüğünüz ilk 5 adıma sahipti. İşletmeler de eğer bu yönde kendilerini geliştirecek olursa Endüstri 4.0'ı doğru bir şekilde uyguladıklarını ve geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Ama analitik bir yaklaşım olmadan bu doğru olmaz. Daha sonrasında model fabrikaları geliştirirken burada gördüğünüz Mersin model fabrikadan bir örnek. Burada dikey ve yatay hiyerarşi adında tüm unsurlar var. ERP, MES entegrasyonu, RFID, Pick by Light, tüm Endüstri 4.0 teknolojileri hemen hemen kullanılmış vaziyette. Diğer taraftan dijitalleşmek için dijitalleşilmez. Verimliliği arttırmak için dijitalleşilir. Sizin mevcutta bir sisteminiz vardır. O sistemi siz verimli hale getirmişsinizdir. Artık daha verimli hale gelmesi için dijitalleşmesi gerekiyordur. Endüstri 4.0 mantığına bu yatar. Bursa Model Fabrika'nın duvarında o yüzden dijitalleşmeden önce yalınlaşmak şart yazıyor. Özellikle o ifadeyi kullandık. İlk başta sistemler doğru kurulmalı, stabilize edilmeli, yalınlaştırılmalı, ondan sonra dijitalleştirilmeli. Dijital sistemler mevcut sistemlerin alt sistemleridir, araçlarıdır. Doğru konumlandırılmaları çok önemli. Burada gördüğünüz gibi ihtiyaç olan mevcut durumu diagnostik sonrasında gelinmesi gereken, o tasarım sonucunda gelinmesi gereken durum uygulanmış vaziyette. Siz de Endüstri 4.0 tarafında harekete geçmek için beklemeyin. Zaman çok hızlı geçiyor ve de Endüstri 4.0 dönüşümü pek çok firmayı çağın dışına atacak. Bu dijital çağ pek çok firma için bu çağın dinozoru hale gelme anlamına gelecek. Bunun olmaması için de hızlı angajman, hızlı aksiyon gerekiyor. Tekrar başka sorularda ve cevaplarda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.